Ama burada da bir turizm var ama bu turizm burayı daha henüz bozmamış. Evet. 30 bin lira iyi yaşamak için gerekli bir bütçe. Fakat Burada böyle çok güzel ikili ilişkiler kurabiliyorsun. Ama ben bu Naçang'ı sevdim. Yani ben bunu ikamet ediyorum. Abi harika. Naçang bana birçok konuda cevap verdiğini düşünüyorum. Aman aman biz nerelere geldik ya? Dağlardan, bayırlardan, şehirlere. Şu anda bulabilsem bir tane size nasıl yazıldığını göstereceğim ama Nha Trang diye yazılıyor. Eğer insanlara niye Trang'a gidiyorum derseniz yüzünüze şöyle bakabilirler. Niye Chang'a geldik? Şimdi dostlarım koca koca binaların arasından ilk challenge'ımızı yapıyoruz. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Nedir challenge'ımız? Bakın, durmayan motorların arasında karşıdan karşıya geçmek. Gerçekten sosyal deney gibi. Her seferinde heyecan verici. Vietnam bizi heyecanlandırmaya devam ediyor. İlk izlenim nasıl peki sizde? Bir önceki videoları izlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz Vietnam oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Abi Dalat'tan 1500 metre yükseltiden gökdelenlerin arasına giriş yaptım. Yani yine mükemmel bir planla gidiyorum. Yolda gelirken hostel baktım bir tane. Buraya çok yakın. Hemen hostelime gidip çantayı bırakmak istiyorum. Oradan sonra etrafı göreceğiz, gözlemleyeceğiz ve size de aktarmaya devam edeceğim. Bunun yanında şöyle hemen kısa bilgiler vereyim. Burası bir sahil kasabası ve genelde burada birçok Ruslar varmış. Benim öğrendiğim kadarıyla tabii ki fizibilite araştırması yapmaya çalıştım. Bunun yanında 500 bin insan burada yaşıyor. Burada yaşayan Türkler de varmış. O Türklerle de buluşmak istiyorum. Onların ağzından da burayı dinlemek istiyorum. Tabii ki vaktimiz var, zamanımız bol. Hepsi yavaş yavaş olur, hallolur. Önemli olan acele etmemek, koşturmamak. Burada da bisikletler var. Bu bisikletler elektrikli mi? Hello my friend, how are you? Good. How much price? 1 hour. 1 hour, how much price? 1 hour. 300. Normalde bunlar 200 bin falan. Ekstra 100 bin lirayı da benim yüzü su hürmetime muhtemelen istedi. Vietnam'ın Antalya'sında, Alanya'sındayız. Yine bildiğiniz Güney Asya ülkeleri, o binalar, o karmaşık teller, motosikletler, güzel insanlar ve güzel bir hava. Yani çok bunaltıcı değil şu anda. Masada ilerlerde güzel böyle kamp yapacak yerler varmış. Böyle şelalelerden atlayacak yerler varmış. Tam böyle kol bacak kırmalık. Oralarda gidip oralarda da video çekmek istiyorum tabii ki. Alırım bir aboneliğinizi. Hazır ya, abim ne yapıyor? Kulak temizliği yaptırıyor. Benim böyle bir deneyimim var arkadaşlar. Ben yaptım, siz yapmayın. Hindistan'da burada kulak temizleyenler var ya, onlara kulağımı temizletmek istedim. Temizledi. Dolandırıcıydı adam gerçi de. Bunun yanında o elindeki sivri metalle kulağınızın içerisine öyle giriyor ki benim kulağıma zarar vermiş gibi oldu, yani öyle hissettim. Bir süre kulak problemleri yaşadım. Neyse ki şu anda duyabiliyorum. Onu görünce biraz travmalarım depreşti. Masajlar ne diyor bak. 60 dakikası 180 bin. Şunu da şöyle hesaplayabilirsiniz. 25 bini 1 dolar. 25,000 1 dolar. Hemen merkezi bir yerde hanımefendiyi bulabilirsiniz. Thank you so much. Vallahi ben buranın atmosferini sevdim. Arkadaşlar yine bir Vietnam klasiği, kafeler, her yer kafe, tropikal meyveler. Bakın nasıl cezbediyor ya. Şunlara filan ejderha gözleri diyorlar, çilekler. Ki ben çileğin membağından geldim. Şunlar da çok iyi. Şunların içi var ya, sarımsak gibi çıkıyor ama çok tatlı. Ruslar buraya akın etmiş ya. Yani hiçbir şey demelerine gerek yok. Diyorlar ki ben Rusum hemşerim. Benim tenim, rengim, saçım Rus. Ruslar abi sıcak bir hava görmesin. Hele bir de savaşın ardından onlar da tabii ki farklı ülkeler aramaya başladı. Yani hangi ülkeye gidersem gideyim banko Rus görüyorum. Ve de şöyle de bir şey var. Bu savaş başlayınca Putin diyor ki askere gideceğiniz ya da sizin diyor hesaplara el koyarım. Bunlar da tabii ki artık geliyor, Putin hesaplara da el koyacak. Bütün varı yoğu satıp coin'e yatırıyorlar. Paralarını kriptoya çeviriyorlar yani. Böyle yoldayken karşılaştığım Ruslar falan oluyordu. Çoğu Bitcoin ile ilgileniyor. Çoğu paralarını coin'de saklıyorlar. Para transferlerini de oradan yapıyorlar ki yani devlet el koymasın, devlet oradan herhangi bir para almasın diye. Ne alakası var diyebilirsiniz ama kelebek etkisi, hepsi birbiriyle bağlantılı. Bak oradan
O savaş geliyor, bu Vietnam'daki fiyatları arttırıyor derken hepsi birbirini tetikliyor, etkiliyor. Savaş her şeyi olumsuz etkiliyor. Ve hostelimize geldik arkadaşlar. Böyle bir yer. Bondi Backpackers Hostel. Heh. Ne oldu? Heh. Ne oldu? Gel. Gel. Hello. Arkadaşlar dedim ya Nachang diye. Nachang, right? Can I pronounce this true? Nachang. Nachang. Yani T ve R beraber okununca Ç olarak geçiyormuş. Ho Chi Minh'ten başladı yolculuğum. Yani yukarı doğru gidiyorum ben de şöyle. Burada turlar da var. Yani sırt çantalı gezginler için gerçekten güzel bir lokasyona benziyor. Yapacağımız ilk şey çantadan kurtulmak. Sevmedi bu ya. No. Didn't like me. Why? You don't like men. He don't like man. Just woman. Çünkü sen erkeksin. Ama ben senin rakibin değilim. Arkadaşlar ben odaya giriş yaptım. İnsanlar şu anda çalıştığı için çok yüksek sesle konuşmuyorum ama burada öyle bir yer tutmuşuz ki hemen alt katımızda bir Türk Mehmet abi. Abi selamlar. Selamlar, merhabalar. Merhaba, nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederim, sağ Ben olun. de iyiyim. Abi yani ben kameraya girmeden önce ayaküstü sohbetini aldım. Evet. Ayaküstü Mehmet abi bana çok güzel bilgiler verdi. Böyle hepsini sindirmeden dedim ki bir de mikrofonu sana uzatıp sana bir selam vereyim. Abi buradasın, ev tuttun herhalde bir de yeni. Evet, bugün gittim kendime bir Apart bir yer tuttun. buldum. İçine mutfağı, banyosu, balkon olan. Hı hı, her şey elektrik güzel, üstü. tamamen bana ait olan bir özel yaşam alanı. Çok iyi. Fiyatlar ne kadar abi? Şöyle söyleyeyim, burada fiyatlar 4 milyon dolardan başlar. 5 milyon altı ve daha üstü, yani lükse göre fiyatlar değişken gösteriyor. Fakat biz ortalama olarak 5 milyon bandında bir apart bize hayli cevap verecek. Evet. Daha uygun olanlar da uzaktır ya da konfordan biraz uzak kalabilir. 7,5 bin 8 bin arası, yani burada tabii Şu an kurana göre 7.000-8.000 lira arasında aşağı yukarı. bir fiyat ediyor. Daha önce buralarda gezdin abi. Tabii gezdim. Sence yaşanabilir, Vietnam'da en yaşanılabilir yer neresi? En yaşanılabilir yer, şöyle söyleyeyim, Ho Chi Minh bana göre, yani başka şeyden bahsediyorum, güneyden. Burası 3 günlük bir yer, 4 günlük bir yer. Büyük şehir ve insan yorar. Birçok şeye ulaşılabilir fakat belki konaklama konusunda bize hitap etmeyebilir. Oradaki oteller çok deneyimsiz mi diyeyim bilmiyorum ama bize cevap vermiyor. Ya rutubetli ya kirli. Ho Chi Minh genel anlamda böyle. Fakat 3 gün 4 gün kalınabilir ve önemli noktalar gezilebilir. Vung Tau, oraya da gittim fakat orası biraz emekli bir yer. Bana da hitap etmedi. Phuoc adasına Sen emekli değil misin? Çalışıyor musun abi? Ya şöyle söyleyeyim, ben EYT'liyim ama emekli deyince aklımıza hep şey gelir, böyle bastonlu insanlar. Biz daha genciz, daha enerjiyiz yani. Her ne kadar yani. Ve şanslısınız abi. Evet. Erken yaşta. Evet. EYT'den yani ben oradan yararlandım. Evet, bir senedir. Aşağı yukarı 7 aydır bu bölgelerdeyim. Çok güzel, çok güzel. En uzun dönem kaldım Vietnam'da. Sebebi var mı peki bunun abi? Çünkü bana söylediğin kadar işte Tayland'a gittin, Laos'a gittin, Evet. işte Endonezya'ya gittin filan. Ve içlerin arasında Vietnam sivriliyor mu veyahut da burada yaşayabilirim, burada kalmak istiyorum diyebilir misin burada? Ya şöyle söyleyeyim, ben kendime buraya ait hissetmiyorum. Bunun sebebi şu, burada tamamen uzun dönem yaşamak demek. Biz işin arka planını bilmiyoruz. Burada hastaneler bize ne şekilde cevap verecek, onu bilmiyoruz. Hani bazı konularda uzun vade olduğu zaman iş değişir. Ülke çok sıcak. Daha ben o cayır cayır sıcakları görmedim. Hani 45 derece neredeyse ulaşan sıcaklıklar. Biz buna hazır mıyız? İşte acil bir şey olduğunda hastanede bu bize cevap verecek mi? Burası uzun vade derken hani yılın belki 1/2'si 3'te 4'ü gibi bir zaman dilimi. Uzun vade budur. Gir çık yaparak kalınır ama tekrar ben tabii ülkemi seviyorum. Yaşamak istediğim yer halen de ülkem. Çünkü birçok konuda bize cevap veriyor. Burada yemek işi çok zor. Hele uzak doğuda. Mideniz hassassa veya birçok şey yemeyebilirseniz Sürdürebilmek kolay olmuyor herhalde. kolay olmuyor yani uzun dönem açısından. Yemek, sağlık, işte hava şartları, nem oranı yüksek oluyor buranın. Peki abi şu anda içinde bulunduğumuz şehir hakkında konuşman gerekirse yani nasıl değerlendiriyorsun? Nha Trang sence nasıl bir yer? Nha Trang bana birçok konuda cevap verdiğini düşünüyorum. Yemek konusuna, konaklama konusuna. Vietnam'ın her yeri bir Nha Trang değil, bir Nha Trang bir her yer gibi değildir yani. Şehir şehir değişiyor. Ben örnek veriyorum, Vung Tau'da resmen aç kaldım.
hep uzak doğulara yönelik, Çinlere yönelik restoranlar var, seafoodlar var. Fakat bize hitap etmiyor. Olan 3 tane de Avrupa restoranı, onların fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla orada çok uzun kalamadım yani. Nha yemek ucuz, konaklama evet diğer şeylere göre daha ucuz, daha profesyonel, oteller temiz. Burada ulaşım aracına gerek yok. Bir yerden bir yere kendiniz gidebilirsiniz. Dolayısıyla üçünü birleştiğim zaman bana burası cevap verdiğini düşünüyorum. Peki insanlar genelde merak ettiği şey, şu sorulardan bir tanesi de şu abi. Tabii soru sorarken sınırımı aşmak istemiyorum. Yani belli sorular sorulmaz ama fiyatı insanlar çok fazla merak ediyor. Evet. Ve diyor ki ya ben gelsem, yani sizin yerinize kendisini koyuyor, bir empati yapıyor. Diyor ki ya burada acaba diyor ne kadara geçinebilirim? Yani bir rakam duymak istiyor böyle. Peki ortalama yaşayan bir insan yemesinden içmesi normal bir orta standartta, çok aşırı uçlara hatta atlara gitmeden sence mesela burada ne kadar bir miktarla yaşayabilir? Ya o soru değişkenlik gösteriyor ama Evet. ben her zaman şunu derim. Yani günlük 1000 lira konaklamadan, yemeden, içmeden, ama tabii bu harcama çok ekstrem değilse, hani senin dediğin gibi ortalama bir insani şartlarda bence 1000 lira, bunun da aylık olarak 30 bin lira. 30 bin lira. Hani daha da dip yaparsak 25 bin lira aşağı kesinlikle olmamalı. 30 bin lira İnsani ölçüde. insani ölçüde yaşamak için gerekli bir bütçe. Fakat şöyle bir hesap da yapabiliriz. Hani tabii bunu çok merak edenler oldu. 150 TL'lik hosteller var burada. Ben orada da kaldım. Çünkü başka bir yer bulana kadar. Ama tabii bu çok insani mi? Uzun vadeli insan böyle bir yerde Yoruluyor, kalamaz. evet. Yorar. Mutlaka daha ihtiyaç olduğu için yani. 150 lira hostel, yeme içme. Hadi 250 diyen 400, 500. Bu da aylık 15 bin bantı yapar. Şimdi bazen bu rakamı insanlar diyor 15 bin lira burada yaşanabilir mi? Aslında bu şekilde yaşam da yaşam değildir yani. O yüzden ben hep derim ki günde 1000 lira en insani şartlara yaşamdır yani. Mehmet abi çok güzel bir yerine değindin. Çünkü ben sırt çantalı bir gezginim. Beni görünce hemen zaten anladın yani ekipmanlardan falan. Ve dediğin gibi yani şimdi öyle bazen konfor alanımı terk ediyorum ki yani o bir yandan beni güçlü kılıyor. Psikolojik olarak gerçekten yani her şartlara hazır olabiliyorum. Yani bazen bir hostelde kalmak bana 5 yıldızlı konfor tadı verebiliyor. Evet. Ama bir yandan da gerçekten insan özel alana ihtiyacı duyuyor. Gerçekten yalnız kalmak istiyor. Mesela şu anda bile sesimizi bir tık yükseltememizin sebebi etraftaki insanlara rahatsızlık vermemek. Yani bu bile aslında ister istemez insan kendini frenliyor. Yani o konuda kesinlikle katılıyorum sana. Yani insan 15 bin liraya da yaşayabilir. Evet. Veyahut da 30 bin yetmeyebilir. 60 bin diye yetebilir. Çünkü yani belli sektörler veyahut da belli eğlence tarzları çok para harcattırıyor. Bunlar işte yeme içme, işte kadın, işte alkol vesaire, uyuşturucu, bu tarzda şeylerin gece hayatına giren veyahut da kumara giren insanlar yani daha fazla hani Evet. para harcıyor ediyor. O yüzden dediğin gibi böyle bir aslında standart ve kıstası yok. Peki son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum abi. Şimdi ülkemizde birkaç tane ülke çok popülerleşti. Bir işte Endonezya'nın Bali'si, işte Tayland'ın Pattaya'sı, işte Kamboçya'nın Koh Rong adasını çok hani övdüler. Türk adası olarak geçiyor filan. Laos'a gittin. Yani bu coğrafyalarda yani bazısında çok, bazısında az Türk yaşıyor. Bunların arasında şu andaki Vietnam'ı da dahil edersek sence en yaşanılabilir, senin en keyif aldığın ülke hangisi? Vietnam diyebilirim yani. Vietnam. Kesinlikle. Ama tabii bu beklentiden beklentiye göre değişebilir. Muhakkak. Kimisi Tayland der, kimisi Evet. başka bir yer der. Evet, evet. Bali de çok güzel, Bali'yi de gördüm. Ama ya güzellik değişebiliyor yani. Kimisi bar eğlence der, ona göre güzeldir ama bana göre doğadır. Bu Bali'de böyle değil mi abi yani? Güzellik, Bali öyledir, genelinde Evet, böyledir. evet. Abi çok teşekkür ederim. Ben Ya çok teşekkür güzel bir denk geldik böyle. Sohbet muhabbet. Ben şimdi bir de hosteli göstereyim insanlara. Zaten daha çok konuşuruz burada. Tabii tabii, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olsun abi. Müziğin sesini takip ediyoruz. Mehmet abi ne kadar güzel bir insan ya. Hello. Burası muhtemelen restorana güzel bir gün batımı oluyor. Bir de hemen yukarı çekelim. Tam burada da bebiş bir havuz var arkadaşlar. Tam böyle gökdelenlerin arasında. Tam işte burası da sahil. Mehmet abinin dediğine göre işte burada bir cadde var, burada bir cadde var. Yani iki caddeden oluşuyor. Bu tarafta genelde hep işte Ruslar ve Avrupalılar, diğer tarafta ise Çinliler varmış. Ve güzel. Yani en azından keyifli vakit geçirebileceğim bir yer burada. 6 dolardan hallice böyle bir yer. Vietnam'da karşılaştığım Türkler olsun, gezginler olsun veyahut da bizim coğrafyaya yakın ülkelerden gezginler olsun, buluştuğumuz bir nokta var: yemek konusu.
Yemek konusunda insanlar genelde zorlanıyorlar. Ben de Türk yemeklerini çok özledim. Ve o yüzden şimdi böyle bir Türk restoranına gideceğim. Kapadokya Döner diye bir yer var. Yanlış söylemiyorumdur umarım. Orada da Şahin abi varmış. Ben daha tanışmadım ama herkes dedi ki çok iyi bir insandır, git Şahin abinin oraya. O yüzden ben de bu uzun soluklu açlığın ardından oraya gideceğim. Baksanıza arkadaşlar ya. İşte ana sevgisi, ana. Burada gerçekten Vietnamlılar ailelerine böyle bağlı, işte göstergesi. Annesini taşıyor tekerlekli sandalyeyle. Şahin abinin oraya gidiyorduk. O da uzun süredir burada yaşıyormuş. Şimdi tamam, geziyoruz zaten, kendi deneyimlerimizi, kendi bakış açımız, yorumlarımız, yolun getirdikleri bazen muhabbet, sohbet, bazen başka şeyler derken yol zaten bir şekilde akıyor, güzel de akıyor. Ama bunun yanında böyle özellikle röportaj yapabileceğimi düşündüğüm insanlarla da hemen yanaşıp onlara sorular soruyorum. Çünkü adamlar burada yaşıyor yani. Kaç yıldır? 10 yıldan fazladır herhalde burada yaşıyor. O yüzden benden daha iyi bilir. İzleyen insanlar belki şey de düşünebilir. Ya Melih, seni izliyoruz da ne izledik olmasın yani. Sabun köpüğü olmasın. Araya bilgiler serpiştir. Sırf bu yüzden böyle röportajlara da yer vermeye çalışıyorum. Baksanıza burada hemen Yunan restoranı var. Üstelik adam bayrağını her şeyini asmış. Bir yandan gezerken bir yandan da siz de aslında benle Nha Trang'da yürüyün istiyorum. Bakın, bununla alakalı daha detaylı bilgi veririm ama One Fest diye bir tane markaları var. Milli ve yerli sigara, no smoke. Tam da Vietnam'ın TOG'u arkadaşlar. Fiyatlar Ho Chi Minh City'ye göre biraz daha ucuz, uygun dediler. Ablamız da kaçak sigara satıyor herhalde deminki gibi. Baksana Vietnam kadını, Vietnam. Demin Mehmet abi demişti ya, balık. Baksanız adamlar bütün deniz canlılarını tüketiyorlar. Ben de bir Karadenizli olarak, hamsiden başka balık bilmeyen bir Karadenizli olarak bu coğrafyada artık balıkla tanıştım. Diğer deniz ürünleriyle tanıştım. Bazısını artık yiyebiliyorum, hoşuma gidiyor. Bazısı hala tat vermiyor. Ama gittiğim ülkelerde mümkün olduğu kadar mutfaklarına deniyorum. Abi kurbağa denedim ya. Kurbağa denemem sıkıntı değil de kurbağayı sevdim, hoşuma gitti yani. Selamünaleyküm. İyi, sen ne yapıyorsun? İyidir. Hoş geldin. Vallahi hoş bulduk. Abi merhabalar. Merhaba Nasılsın? güzel kardeşim. İyi, çekebilir miyim? Ne haber abi? İyiyim kardeşim, sen de iyisin. Melih. Ali, memnun oldum. Memnun oldum Ali abi. Burada mı yaşıyorsun abi? Yok, burada yaşamıyorum. Ben de geziyorum. Geziyorsun. Sen de bizim kafadansın. Ama ben bunu Çankırı'yı sevdim. Ya ben bunu ikamet ediyorum. Abi harika. Dostum ne haber ya? İyi, sen ne yapıyorsun? Seni gördüm, aklımdaydı sana yazmak. Yo, estağfurullah. Çünkü izleyicilerin belki biliyordur muhtemelen seni. Çünkü artık Vietnam deyince maşallah çok güzel içerikler öğretiyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Akıyorsun böyle, seni dinlerken, yolda gelirken seni izledim, seni dinledim. Maşallah şeyde göründüğünden daha hacimlisin. Tamam, beraber o zaman bir idmanımız olsun. Yarın. Yarın mı? Eyvallah. Tamam, ben de şimdi geldim, yeni geldim yani, bir saat falan oldu. Dedim ya bu sizden zaten görmüştüm videolarınızda falan. Hem yemek yerim. Valla maşallah haber verseydin, ben hiç bekliyorum. Sürpriz oldu lan. Sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu. Ben sordum yani burada mısın? Sana yazacaktım zaten. Ama dedim yani darlamayayım hemen. Yok be, estağfurullah oğlum, ben seni tanıyorum ya. Çünkü eyvallah. Ben senin videolarını da izledim ya, çok He. izledim. Eyvallah. Eyvallah. Bir daha geldi. Valla şimdi çok güzel içerikler üretiyor ve bence mizahı da çok güzel. Yani böyle ağzı öyle bir laf yapıyor ki dinletiyor yani. Yani çok komik ve candan, yani samimi olduğu belli oluyor. Ve Vietnam'la alakalı, bu Güneydoğu Asya ile alakalı çok güzel de içerikler üretiyorsun. Ben faydalandım. Demin gelirken şeyden bahsediyordum. Kelebek etkisi, anladın mı? Bazen bir şeyler yapıyoruz abi ama olayın nereye gittiğinin farkına bile varmıyoruz. İnsanlar faydalanıyor yani. Çok güzel bir şey yani. Hani Ya biz bu arada şey zaten hani çok bağlantılı her şey. Ben de yolda çıkarken Furkan'ı izleyip çıktım. Furkan zaten senin. aynen. Furkan'la da bizim böyle çok küçük muhabbetimiz oldu. Evet. Buraklar geldi işte filan. Evet, Buraklar buradaydı. Şok oldum gördüğüm Hangi şey. Vallahi. dedi buraya taş attıysa. Ya abi ne oluyor biliyor musun? Bu dijital medyanın, sosyal medyanın güzel tarafı böyle bizi denk getiriyor. Yani hani bir de hem de bir kafada Gökhan bunu yapıyor, işte abi bunu yapıyor falan deyip birbirimizin hakkında fikir sahibi de oluyoruz. Hayatımızla alakalı bir şeyler biliyoruz. Peki canım. Öyle. Ne kadardır buradasın? Abi daha ben yeni geldim, bir saat olmadı ya. Dalat olsun, Ho Chi Minh olsun, o taraflarda falan biraz gezdim. Süper. Sonra buraya geldim. Çünkü burada herhalde bayağı Türk var değil mi? Var. Ben seni güzel isimlerle tanıştırdım. Tamam. Ya sana da soru sormak istiyorum. Çünkü demin de dedim ki
Arkadaş dedim yani olayın güzel tarafı ne biliyor musunuz? Böyle burada bir Türk bulduğunuz zaman direkt topu veriyorsunuz abi. Gökhan kardeşim gibi direkt veriyoruz böyle önüne. O diyoruz ki al sen sür. O yüzden buraya da yaşadığı için uzun süredir burada kalın değil mi? Ben 7 aydır falan buradayım. Artık sen aynen yani sen 7 ay kaldım ama böyle git geldi oldu. Kız arkadaşım Tayland'da şimdi. Hı. İşte o gelecek. İşte onu bekliyorum. Onunla tatil yapacağız burada. Bak benim evlat geldi. Bu kız okula falan gidiyor. Böyle Hı. işler yani mesela. şey topluyor ha. Çok tatlı bir kız. Çok tatlı maşallah ya. Senin nasıl gidiyor abi? Ne var ne yok? Nasıl değerlendiriyorsun burayı? Ben Phuket'teydim. Burayı çok sevdim Akçankırı. Burada yerel halkla iletişim kurdum. Lokal yerlere gidiyorum. O çok güzel. Sevdin abi ha? Memleket nere abi? Yalova. Yani bu Vietnamlarla bir arada mesela onların balık yedikleri yer var. Turistlerin olmadı. Meyve suyu içelim dedim. Gittik bir yere onun motoruyla lotus tohumunun suyunu içtik. Allah Allah. Abi sen Yalovalı'sın. Ben Sakarya'dayım. Biz nereden bulacağız lotus suyunu da? Tabii canım. Lotus suyunu içeceğiz. İmkanı yok. Yani hayat renklendi mi abi? Buraya geldikten, yola çıktıktan sonra özgür hissediyor musun? Nasıl hissediyorsun? Ben ya kendi ülkemde de yani Yalova'da da özgürdüm yani. Evet. Ya burada aynı şekilde devam ediyorum. Özgür devam. Dönecek mi yoksa devam mı yolculuğa? Yok devam. Devam değil mi? Devam. Daha yani bir ay daha buradayım. İyi güzel abi. Ya çok beğendim çünkü. Evet. Pişt. Benim evlat ya. Güzellik. What is your name? What is your name? Ayao. Nice to meet you. My name is Mili. Mili. çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Ya bak bu kız okula gidiyor. Burada işte pet şişe falan topluyor. Ama mesela asla dilenmez. İşte böyle gördüğümde işte bir şeyler yapıyor. Çok güzel mutlu yapıyorsun. oluyorlar. Çok güzel yapıyorsun ya. Baksana Çok kanka, böyle bir şey yok tabii. ya. Evet. Dikkat et bak güler yüzlü. Abi çok ya. Ben var ya bak kaç tane ülke gezdik, onlarca ülke gezdik. Ben bana artık soran olduğu zaman diyorum ki kardeşim Vietnam'ı düşünün ya. Vietnam çünkü beni yani ben de bir gün desem ki ya artık gideyim bir yerde biraz vakit geçireyim, yaşayayım falan Vietnam'ı düşünebilirim ya. Gelenekleri, adetleri var ama güler yüzler, yardımseverler. Ama abi zorlamıyor kimse herhalde ya. Yok. Hani zorbalık yapmıyor yani. Ben böyle yaşıyorum, sen böyle yaşayacaksın demiyor yani asla adam. öyle bir şey. Kendilerince. O yönden Adetleri güzel yani. var, şeyleri. Hani bizde mutasip var ya. Kendince mutasip olduğu yönler var. Ya abi herkesin saygı ya. İstediği kişi yaşasın. En güzeli ya zaten. Her zaman saygı sevgi. Evet. Demin gelirken baktım bir tane duygusal bir an. Yani böyle adam annesini almış. Yaşı da var adamın. Adam da yaşlı. Annesini almış tekerlekli sandalyeyle gezdiriyor falan. Yani bu aslında belli şeylerin göstergesi. Hani demek ki adam onu koruyor içerisinde o manevi duyguları ki devam ettiriyor, yaşıyor yani. Ben burada ilk geldiğim gün gıda zehirlenmesi yaşadım. Kimseye de söylemedim. Hiç kimsenin haberi yok bizim Türklerden. Kendim gideyim dedim hastaneye. Gittim. Masaj yapan kız vardı. Ne yapıyorsun diye mesaj attı bana. Ben dedim hastanedeyim. Hemen bana konum attı. Konum attım. Hemen başucuma geldi. Abi tertemiz ya. Bitmedi. Dedi patronum da geliyor. Patronu kadın da geldi. Bana 2 tane serum takıldı vaziyette. Ondan sonra bana dedi ki ne kadar para verdin buraya hastaneye? İşte 1 milyon donk verdim. Kadın gitti. Ultrasonda önce bana sıra aldı. Röntgene önce sıra aldı. Ondan sonra ilaçlarımı aldı geldi. Bu da dedi paranın üstü. Ve ilaçları bak şöyle kullanacaksın dedi sabah akşam. Bana telefon açıyor, ilaçlarını aldın mı? Yemeğini yedin mi? Gel seni yemeğe götüreyim. Abi daha ne olsun ya? Teşekkür ettim. Bana ne dedi biliyor musun Translate'den? Biz bir aileyiz dedi. Tamam Yani onu diyecektim ya. Duygusal bir an. Evet abi. Bu da şeyden ya hani ben böyle tanımlıyorum. Şimdi bu Tayland'ı, Vietnam'ı, Endonezya'sı değil de şimdi ya burada da bir turizm var ama bu turizm burayı daha henüz bozmamış. Evet. Bozulmayan yani bir yer olduğu için insanlar duygularını, samimiyetini yitirmemiş. Yani sana bir değer olarak bakıyor. Yani para olarak bakmadığı için burada böyle çok güzel ikili ilişkiler kurabiliyorsun. Hani esnafla da öyle, işte kız arkadaşın oluyor, onunla da o şekilde. O yüzden burası böyle hani bir tık artı yazıyor. Çok güzel ya. Bir tık o konuda artık. Bir de çünkü yani tabii vize prosedürü var. İnsanlar vizeden dolayı da buraya çok fazla gelip gitmiyor. Ya bir de çünkü Vietnam şimdi baba sana 3 ay vize veriyor. Ya bu bence muhteşem bir şey. 3 ay bir de bunu multi alabiliyorsun. 3 ay boyunca istediğin yere git gel.
Asla ne immigration sorunum var ne bir sorunum var. İşte ya bizim insanımız böyle hep böyle hani daha doğrusu hani bütün coğrafya Tayland tarafına kaçtığı için insanlar gelen kişiye para olarak bakıyor. Yani burada şu an o durum. Oralar çok hırçın. Ben de o coğrafyadan geldim. Çok hırçın ya. Sohbet, muhabbet aktı. Gökhan da burada olduğu için Gökhan'la görüşmeyi düşünüyordum zaten. Neyse ki yolla denk geldik yani doğaçlama. Şimdi arkadaşlar bu bir reklam değildir. Yani burada işini iyi yapan Kapadokya, İstanbul ikinci restoranı da açmış diye biliyorum. Helal Food abi. Böyle bir işletme var ve biz de Türk yemeklerini özledik. O yüzden burada bugün yemeği yiyeceğim. Saat kaç oldu bilmiyorum. Sohbet, muhabbet öyle bir aktı ki. Ama uzun bir yolculuktan geldim ve uykusuzum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Videoyu çok uzatmıyorum ki böyle uzatmak için uzatmayayım. Çekmek için çekmeyeyim. O yüzden tadını da bırakayım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Bu tarz videoların devamı gelecek. O yüzden yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.